Sıradaki konuğumuzu davet etmeden önce, kendisi tarih ve sosyoloji eğitimi kapsamlı okullarda uzun süre öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik hayatı boyunca metodolojik anlamda onun başlıca kaygısı yazılı kelime temsil veya eğitim geçmişi yeniden konuşulan kelimenin kullanımları arasındaki ilişkilerin araştırılması üzerineydi. Başlıca çalışmaları bellek ile tarih ilişkisi, teori ve sözlü tarihin uygulanması, 19. ve 20. yüzyılın eğitim ve politika, öğretmenler ve eğitim, eğitimin sosyal tarihi, siyaset, demokrasi ve eğitim üzerine doktorası. Şimdi de Cambridge Üniversitesi Profesör Doktor Philip Gardner'ı kürsüye davet ediyorum. Farklılaşmış. Tekrar kapatabilir misin? Kendi yaptığı gibi. Tabii ki hocam. I've not created this. This is different. Yes. Kaydetme de. Ondan sonra kapat. Kendisi gibi. Tamam. Şimdi tekrar. So it's that one. Again, yeah? Yes. Yes. Yeah. Yes. Like Yeah. this. Could I please have a volunteer? Bir gönüllü alabilir miyim lütfen? Somebody who preferably is under the age of 15. 15 yaşlarında birisi olabilir. Kıskan. Saatin var mı? Saati söyleyebilirsin şimdi. Okay. Evet. 30 dakika sonra ben sana şey yaptığımda saati söyleyebilirsin o zaman çünkü ben saati söyleyemem.
The education of children who have got particular gifts and talents Özel yeteneklere sahip çocukların eğitimi is full of assumptions and expectations. birçok beklentiler ve durumlarla doludur. The assumption and expectation in the minds of most people here when an English professor comes to deliver a talk Burada ben de bir İngiliz profesör olarak bunları size kafanızdaki o beklentileri ve ihtiyaç durumlarını burada size söylemeye geldim. O yüzden buradayım. is that you won't be doing press-ups on the stage. Evet, bu sahnede yapacağım şeyler çok fazla fırsat. So what I'm trying to illustrate here is that one of the first principles as teachers, academics, parents, administrators is that we have to get rid of our preconceptions about children who have particular talents or who are deemed gifted. Evet, burada bulunan aileler, yöneticiler, veliler, öğretmenlerin kafasındaki önemli olan o belli başlı şeyleri kafasından atmak için size belli başlı bilgiler vereceğim. Bu yeteneklilerle alakalı. Onlardan kurtulmakla alakalı. I'd like to thank you very much for the invitation to speak. Bu konuşmaya beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. And I welcome this opportunity to be visiting Kayseri once more, this beautiful location. Ve benim için de Kayseri'yi bir kez daha ziyaret etme fırsatı oldu bu davetten dolayı. The last time I was here was in 1968. Burada en son 1968'de bulunmuştum. Pardon. 68. Yes. I was with a group of mountaineers who were going to do some Himalayan climbing, and we stayed in Kayseri and were hosted by 4 Turkish mountaineers. Burada o yıllarda ben bazı dağcılarla birlikte geldim. Himalaya dağlarına tırmanış yapacak. Ve burada 4 dağcı tarafından burada ağırlandık. We were only supposed to stay 2 days, but it's a tribute to your beautiful city that we stayed for 4. Evet, biz burada 2 gün kalmamız gerekiyordu ve bize çok güzel katkılarda bulundu ve 4 gün kaldık. Having looked around a little bit Kayseri today, I realised that an awful lot has changed. Bugün Kayseri'de biraz gezme şansı buldum ve çoğu şeyi değiştiğini gördüm. Huge supermarkets, transport infrastructure, tall buildings, lots and lots of car showrooms. Bu değişikliklerin içerisinde çok fazla büyük süpermarketler, yüksek binalar ve araba showroomları vesaire birçok büyük değişiklikler var. But one thing has not changed. Bir şey değişmemiş. The Kayseri bread. Kayseri ekmeği. I remember all those years ago, the bread in Kayseri, hot out of the oven, was absolutely magnificent. Evet, o yılları hatırlıyorum da o zamanlarda fırından yeni çıkmış o sıcak ekmek kesinlikle muhteşemdi. And likewise today at lunch, it was just the same. So thank you. Bugün öğle yemeği de aynıydı. Teşekkür ederim. What I want to do today Bugün yapmak istediğim şey is to concentrate on 5 things. 5 şeye konsantre olmak. I'm going to be brief. Nefes alacağım. I've told my helper
yardımcıma söyledi. who I've not even had the courtesy to ask his name, İsmini sorma şansım dahi olmadı. thank you and apologies for that, Enes, thank you. I want to concentrate on five themes, but I'm not going to go into great depth about them other than to draw out some of the particular challenges that we in England have experienced in meeting the needs of children who are gifted and talented. Evet, bu 5 tane olabileceğim şey üzerine çok fazla detay dalmayacağım ama bunların içerisinden biz İngiltere'de bunlarla karşılaştığımızda yapacağımız şeylerin nasıl olduğunu size özel olarak özellikle göstereceğim. I'm a special educationist. Ben özel eğitimciyim. And at this point, I'd ask anybody under the age of 15 to please put your hands over your ears. Buradaki 15 yaşının altındaki herkese aynen benim yaptığımı yapmasını istiyorum. Thank you. Because I want to tell the rest of you that at the age of 15, I was excluded from school because of my poor behaviour. Ben 15 yaşındayken benim kötü davranışlarımdan dolayı okuldan dışarı gönderildim. I was excluded because no one seemed to recognise the kinds of things that I was interested in. Ben gönderildim, dışlandım çünkü benim hiç kimse okuldaki benim gördüğüm, benim ilgi duyduğum şeyleri görmüyordu, ilgi duymuyordu. Most of my teachers bored me. Birçok öğretmenim beni uyardı. I found mathematics absolutely impossible. Ben matematiği kesinlikle imkansız olarak gördüm. And most of the time I spent trying to escape lessons. Ve zamanların çoğunda derslerden kaçmaya çalıştım. What my teachers didn't know was that my own particular aptitude was in sport and also in the creative arts. Benim öğretmenlerin bilmediği bir şey var. Orada benim daha çok ilgimin olduğu, benim ilgilendiğim şey sporlar ve yaratıcı sanat. My school didn't value those things all that much. Benim okulum o zamanlarda bu şeylere çok fazla değer vermiyordu. So I became frustrated, annoyed and frequently badly behaved. Ve bu yüzden dolayı ben çok sinirlendim, üzüldüm, çok farklı, değişik, kötü şekilde davranmaya başladım. The Vice Chancellor of my university in England doesn't know any of this, and I'd be very grateful if you didn't tell him. Eğer üniversitedeki bunları bilmiş olsaydı ben çok farklı ve çok mutlu olurdum. The point is, it's about assumptions. People making assumptions about me as a learner and my particular attributes. Evet. Buradaki önemli nokta ise insanlar benimle alakalı belli düşüncelere gidiyorlar ve benim özel durumumla alakalı bir şeylere gidiyorlar. And that's where my journey began in education. Ve bu yüzden benim yolculuğum eğitimde başladı. And it's principally involved children who experience emotional and behavioural difficulties. Ve bu özellikle değişik hareketler gösteren ve çok farklı duygusal durumlar gösteren çocuklar, özel çocuklar içeride. Some of whom, believe it or not, are actually hugely gifted and talented. İnsanların bazıları istenemeyin, özel yeteneklidir ve farklıdırlar. Their immense talents simply are not recognised. Onların belli yetenekleri basit bir şekilde aslında keşfedilmiyor, görünmüyor. So I'm going to go through a few ideas. I'm going to keep it brief, but I'm going to try to retain the idea that these are lessons that we have learnt, which colleagues, whether they're teaching colleagues, parents,
administrators in Turkey might pick up on and may be able to make use of. Evet, burada söyleyeceğim şeyler aslında çok önemli değil, özetleyip söyleyeceğim. Burada öğretmenler, öğreticiler, belki aileler Türkiye'de bu söylediğim şeylerden az da olsa yararlanabilirler diye düşünüyorum. So, one of the most important policy decisions that we made was to establish, in the early part of the 21st century, a national centre for gifted and talented children. Evet, burada bizim 21. yüzyılda yapmak istediğimiz şey, bu özel yetenekli çocuklarla alakalı bir ulusal bir merkez oluşturmakla alakalı. It was based at the University of Warwick, where my good friend and colleague, Professor Hakan Sari, studied for some time. Evet, Warwick Üniversitesi ile alakalı ve Profesör Hakan Bey ile bunun içerisinde. What is interesting is that national centre, funded by the government, only lasted for 5 years. Evet, bu ulusal merkez bu çocuklarla alakalı 5 yıl için kuruldu. And the reason that it only lasted for 5 years 5 yıl sürdü. was that, based upon the evaluations and the comments from teachers and other professionals, we felt that it didn't do the job properly. Evet, buradaki durumlar profesörlerle, öğretmenlerle bu işi düzgün bir şekilde yapmayan, tam olarak yapamayan öğretmenlerle, profesörlerle, eğitimlerle alakalı temelliydi. In other words, it wasn't meeting the needs of either the teachers who worked with children with particular gifts and talents, nor was it meeting the needs of the children and young people themselves. Yani farklı bir şey söyleyecek olursak, bu özellikle çocuklarla çalışan öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Aynı zamanda bu çocukların kendi ihtiyaçlarını da karşılamıyordu. The only real concession in our schools to gifted and talented children was that they were required to keep a register of all children with particular gifts and talents. Evet, buradaki bu çocuklarla alakalı en büyük özetmek istersek bu çocukların okullarda özel yetenekli, özel farklı sınavlar olarak gösterilmesi gerekiyor. One of the issues which we have struggled with as an idea is that actually when we look at children who have particular gifts or attributes and the normal school population, we find that there's less difference between them than people imagine. Evet, burada bizim başa çıkmaya çalıştığımız şey aslında normal bir okuldaki çocukların hepsine baktığımızda özel yetenekli çocukların diğer çocuklarla arasındaki farkın düşünüldüğünden daha az bir farkın olduğunu gördüğümüzdür. And just like the population with learning difficulties, we find that there are more similarities between children with learning difficulties or special needs and the normative school population. Burada öğrenme zorluğu olan, öğrenme sıkıntısı olan çocukların ile normal bir okulda çocukların ihtiyaçlarının aslında arasında birçok benzerlikler olduğunu burada gördük biz. So what has happened since the disbanding of the National Centre is that, and I did a check on Google on the 27th of this month, and I searched for gifted and talented UK English government. And the results of the search were simply that there were no matching documents to be found anywhere. Bu ay 27'sinde yapmış olduğum, Google'da yapmış olduğum bir araştırmada şunu gördüm ki İngiltere'deki bu özel yetenekli çocuklarla alakalı yapmış olduğum araştırmada hiç onlarla alakalı resmi bir evranın, resmi bir yazının olmadığını. All of the resources that were produced, and there were some valuable resources from the National Centre, were placed in a national archive and virtually unrecoverable. Evet, bu
bu kişilerle alakalı bulunan kaynaklar, ulusal merkezin, bu konuyla ulusal merkezin hazırlamış olduğu bunlarda bulunan kaynakların hiçbiri aslında orada bulunmayan, çok rahat ulaşılmayan şeyler. So there's a real problem there of disseminating valuable information to teachers and to parents from a national program, which the subsequent government felt was not worth continuing with. Evet. Burada aslında velilere ve insanlara bu programın ne kadar önemli olduğunu aktarmak ulusal merkezden geçiyor. Tabii aslında bazı devletler bunu çok fazla kayda değer görmüyor. So one of the first challenges, I think, and it already has been alluded to, is that you need to give some real attention to the notion of defining the population that you're dealing with. Evet, buradaki önemli problemlerden birisi ise burada ulus içerisindeki ulusal merkezin bu toplum içerisindeki bu kişilere ulaşmaya ve tanımlamaya çalışmasıyla alakalı yaptığı şeyler. One of our problems in England is that we don't really make too many definitions at all for fear of stereotyping whole populations. Bizim yetenek problemimizden birisi aslında en büyük problemlerimizden birisi. Biz çok fazla tanımlamalarda bulunmuyoruz, çok fazla çalışmalar yapmıyoruz. But I would argue that if you go to a medical practitioner with a complaint, you expect a definition or diagnosis in order to be treated. Evet, bir doktora gittiğinizde sizin orada güzel bir şekilde tedavi edilmek için de teşhisinizin güzel bir şekilde konulması için probleminizin ne olduğunu çok güzel bir şekilde tanımlamanız gerekir. Ben bunlarla alakalı tartışmalar yapabilirim mesela. It's massively important, and we should not underrate the idea of continuing to revisit what we mean as a community, parents, teachers, academics, administrators, what we mean by this term. Evet, biz burada bunların çoğu zaman önemsemiyoruz. Aslında tam tersi, biz öğretmenler olarak, akademikler olarak, yöneticiler olarak ve aile olarak bunların ne kadar önemli olduğunu ve neyi kastettiğimiz bu şeyle, bu termle, bu söyleyişle neyi kastettiğimizi çok iyi biliyor olmamız gerekiyor, önem vermemiz gerekiyor. And what we've got to do is we've got to make sure that the term means something. In other words, that it ends up with practical action in the classroom, in the workplace, and so on. Evet, burada aslında yapmamız gereken şey çok basit. Biz bunun ne olduğunu pratik yaparak ve sınıfta uygulayarak bulmaya çalışmamız gerekir. We've got to make sure that the term isn't exclusionary. In other words, that it doesn't single out small populations for exclusive treatment which can result in marginalizing them. Evet, bu küçük popülasyon olan yerlerde yapmak daha doğru da onları özellikle özel olarak bulmaya çalışmaktan geçer ki daha marjinal bir şeyler ortaya çıksın çalışma. We've got to make sure that the term isn't culturally biased. That populations who are marginalized because of a variety of reasons do have opportunities to demonstrate amongst them that there are those who have gifts and talents. Evet, bu ufak küçük popülasyon olan yerlerde şöyle bir fırsat olabilir. Oradaki yerlere daha çok ulaşabilir ve oradaki özel yetenekli çocukların daha ulaşabilir ve onları topluma gösterebiliriz, sunabiliriz. We've got to make sure that the term doesn't pathologize. In other words, that it doesn't become a fixed feature. Bu deyim aslında değişik bir özellik olmasını gerektiriyor. And associated with that, we've got to make sure that in defining the term, it's got to mean something to the practice or the development of the practice of professionals. Evet, burada aslında bunu tanımlarken şunu da söylemeliyiz ki
bunun bir anlama geldiğini biliyor olmamız gerekiyor ve bunun pratikle alakalı olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. This here is a quotation from the evaluation of our national centre. Ulusal merkezde yapılmış bir değerlendirmeyle alakalı bir yazı var burada. And if I can paraphrase, what it's saying is that while the year was good, what happened in many schools was that the idea of being gifted or talented was kind of like a bolt-on concept. It wasn't embedded within the life of the school. Buradakiler aslında benim özetlemem gerekirse, doğru mu ya da yanlış mı diye, benim burada söyleyeceğim şey, yetenekli mi, özel bir çocuk diye bunlar eklemler olarak ekstradan şeyler söyleyerek sunmak daha doğru olur diye düşünüyorum. I realise that in Turkey there are many exciting developments of this kind, establishing specific centres or schools for children who have particular capabilities and gifts. And I mean, that is absolutely the way it should be. Türkiye'de bu durumla alakalı, özellikle çocuklarla alakalı çok güzel heyecan verici şeyler olmakta, yeni yerler kurulmakta. Yani aslında olması gereken şey de budur. The advantage of a trial and error approach is that you stand a better chance of not falling into the trap, I think, that we fell into 10 years ago. Deneme yanılma yolunun en önemli avantajlarından birisi ise ona kendin ulaşma, bu hatayı yaparak ulaşmaya çalışmaktır. Yoksa o tuzağa düşmemektir. Şans eseri bulmaya çalışmaktır deneme yanılma. One of the comments from a secondary school head teacher said that many parents didn't like the term gifted and talented because, in the words of one, it was elitist. And because of that, they said that they weren't sorry to see the end of the gifted and talented programme. Okay, one of the parents responding in the evaluation said that they felt the term gifted and talented was elitist. Bu değerlendirmeyle, bu durum değerlendirmelerden bilgileri söylediği şey, bu özellikle özel durum kişiler aslında bir durum normal olduğunu söylüyoruz. But I think that's rather like blaming the messenger, actually. It's like blaming the messenger. It's not dealing with the heart of the problem. Evet, burada aslında problemin ana noktasıyla uğraşmak değil, messenger'ı suçlamak gibi. So what we've moved on to now is a more generic provision in all our schools. Burada ulaştığımız şey aslında çok farklı değişik supported by an online facility called IGI, which is the international gateway for gifted youth. Burada çocuklar için kurumlar tarafından desteklendiğini de söylüyor. İsminde it's free to access for anybody. Sorry? Anybody can access the resources on that. Evet, bu kaynaklara herkes ulaşabilir. Evet. But the idea really is that gifted and talented children are everywhere. Aslında şunu bilmemiz gerekiyor, yetenekli ve özel çocuklar her yerdedir. Our problem really is a systemic problem within the education of our children. Evet, bizim problemimiz ise eğitim içerisindeki sistematik bir problemdir. Eğitim içerisinde bulunan. Education systems in the 21st century don't like difference. Eğitim 21. yüzyıldaki eğitim sistemi farklılıkları sevmiyor. They have problems dealing with children who learn differently or behave differently.
Onlar farklı öğrenen çocuklarla, farklı davranan çocuklarla zaman geçirmeyi, uğraşmayı seviyorlar. They complain that they don't have the resources nor the expertise to, nor the time particularly, to address these particular differences. Bunlar bu özel farklılığa ulaşmak için yeterince kaynakların olmadığını, yeterince uzmanların olmadığıyla alakalı şikayet ediyorlar. And this is a problem which really goes back to the very heart of our thinking about the notion of gifted and talented. Bu aslında bir pratiktir. Bizim düşüncelerimizin ve yaptıklarımızın çok daha ötesinde uzağında olan şeyler olarak. Our National Centre began in 2002 and catered for children between the ages of 11 to 16. Bizim ulusal merkezimiz 11 ile 16 yaşındaki çocuklarla uygulama eğitimine başlamıştır. 2002. And much of the subsequent thinking has concentrated on that age range. Ve birçok sonuçlarda o yaş sorunun, yaş aralığına konsantre oldu. Any clinician, any teacher, any lawyer, any architect Herhangi bir avukat, herhangi bir mimar, herhangi bir öğretmen will tell you that the key to successful practice is early intervention. Buradaki bu kişiler size en önemli şey erken fark etmeyle, erken uygulamayla alakalı olduğunu söyleyeceklerdir. So our problem has been that we haven't intervened early enough within our training systems for teachers, nor in our professional development of them as they enter their careers. Bizim problemimiz işte bu durumlarda çok fazla erken yapmıyoruz ve bunlarla uygulamak için çok fazla kendimizi oraya vermiyoruz, zaman geçiriyoruz, harcamıyoruz. We have got all the tools in the garage, we've got all the equipment that we need. İhtiyacımız olan her şeye sahibiz. Garajdaki bütün aletler aslında var bizde. But we don't have the engineers, the mechanics to use those tools. İşte burada biz bu aletleri, bu sahip olduğumuz şeyleri kullanacak mühendisler ve ustalarımız yok maalesef. Because we haven't really trained them properly. Çünkü biz onları düzgün bir şekilde, uygun bir şekilde eğitmedik, yetiştirmedik. In particular, and I'll only do 5 more minutes because my excellent assistant has given me the hands up. 5 dakika daha uzatmak istiyorum çünkü benim muhteşem yardımcım elini kaldırdı. We have particularly let our population of gifted and talented children down. Aslında biz özel olarak bizim özel yetenekli popülasyonumuzu önemsemiyoruz, arka planda bırakıyoruz. Because we fail to give them an appropriate level of social support to enable them to be happy learners. Çünkü biz onlara mutlu bir öğrenci olmasını sağlayacak olan gerekli enerjiyi, gerekli yardımları, sosyal yardımları, destekleri yapmıyoruz maalesef. Simply put, our teacher education programs do not focus upon the emotional well-being of learners. Bizim öğretim eğitim programımız iyi öğrenme durumlarıyla alakalı bir şeye odaklanmamıştır. And as recent UNESCO reports have stated, happy learners are effective learners. UNESCO'nun da son zamanlarda belirttiği gibi mutlu öğrenenler etkili öğrenenlerdir. So, for children who are gifted and or talented, just as with children who have learning difficulties, evet, bu özel yetenekli çocuklar, özel durum çocuklar, özel olduklarını what we have is the equivalent of a perfect storm.
Evet, bu kimse yani arkadaşlar. We have the equivalent of a perfect stall. Evet, muhteşem bir kasırgaya eşdeğer bir durumumuz var. We have failed to intervene early enough from birth Onlara doğumdan itibaren ulaşabilmek için, en erken yaşta ulaşabilmek için çalışmalarımızda başarısız olduk. so that children's talents and gifts could not be nurtured. Bu sebepten dolayı çocukların yetenekleri, özel durumları gelişmedi ve ortaya çıkartamadı. And we have failed to train our teachers properly to address their needs as they develop. Ve biz bu durumda da öğretmenlerimizi yeterince eğitmedik, onları gerçekten toplum içerisinden bulup çıkartıp onları eğitimleri için. Really, I can summarize the needs of children who have gifts and talents. Bu özellikle çocukların ihtiyaçları. And I can summarize them in the same way that I would summarize the needs of children who have learning difficulties. Bu özellikle çocukların ihtiyaçlarını öğrenmez zorluğu olan çocukların ihtiyaçlarıyla aynı şekilde aynı durumda özetleyebilirim aslında. Both populations need to be included, need to be challenged, and they need to be, above all, inspired. İki durumdaki taraftaki yerlerde desteklenmeli, özel olarak sunulmalı ve onlara fırsat verilmeli.